Bir insanın kaderi ayak bastığı toprakla ne kadar iç içe geçebilir hiç düşündünüz mü? İşte bugün sevginin, kaybın, savaşın ve hepsinden öte insanla toprak arasındaki o kopmaz bağın izini süreceğiz. Yaşlı bir kadının anılarından yola çıkarak çok ama çok güçlü bir hikayeye dalıyoruz. Ve her şey yaşlı bir kadın olan kahramanımız Tolganay'ın tarlasına sanki eski bir dostuna seslenir gibi seslenmesiyle başlıyor. Bu basit selamlama aslında sandığınızdan çok daha fazlası. Bir ömürlük, bir sırdaşlığın ilk cümlesi adeta. Ama asıl inanılmaz olan ne biliyor musunuz? Toprak ona cevap veriyor. Evet, yanlış duymadınız. İşte bu diyalog bize en başından şunu söylüyor. Bu hikayede toprak cansız bir mekan değil. O yaşayan, hisseden, sırdaş olan bir karakter. Aralarındaki bağ işte bu kadar derin, bu kadar gerçek. Şimdi hikayenin bugününe dönelim. Günlerden ölenleri anma günü. Ve Tolgonay en büyük sırdaşı yani toprağın yanına çok ama çok önemli bir sebeple gelmiş. Bu öylesine bir ziyaret değil, hayır. Adeta bir vedalaşma, bir devir teslim töreni gibi düşünün. Çünkü sırtında taşıdığı ağır bir yük var. Torununa anlatması gereken kocaman bir sır. Ama nasıl? İşte asıl soru bu. Vakit daralıyor, ölüm kapıda. Ve o, geçmişin tüm gerçekliğini gelecek nesillere nasıl aktaracağının çaresizliği içinde kıvranıyor. Peki nasıl oldu da hikaye bu noktaya geldi? Gelin şimdi Tolgonay'ın anılarında bir yolculuğa çıkalım. Her şeyin başladığı o ilk günlere en başa dönelim. Tolgonay bizi alıp kendi gençliğine götürüyor. Gelecekteki eşi Suvankul'la tanıştığı o ana. Nerede tanışacaklar tabii ki? Tam da bu tarlalarda, bir hasat mevsiminde. Onların aşkı buğday başaklarının arasında, emeğin ve toprağın o mis gibi kokusuyla filizleniyor. Suvankul'u ilk gördüğünüzde hani dersiniz ya, çelimsiz, zayıf bir genç. Ama görünüşe aldanmamak lazım. Çünkü aslında içinde inanılmaz bir güç saklıyor. Omuzları tunçtan, kolları o kadar güçlü ki kimse onun kadar hızlı buğday biçemiyor. İşte bu iki genç tarlalarda tatlı bir rekabete giriyorlar. Bir yandan yarışıyorlar, bir yandan da birbirlerine hayran kalıyorlar. Ve toprak da onların bu filizlenen aşkına şahitlik ediyor. Suvankul'un hayata bakışı, mutluluk tanımı işte bu kadar net ve basit. Aşklarının o yıldızlı gecede adeta mühürlendiği an Tolgonay'a da bunu anlatıyor. Mutluluk dediğin toprağa bağlıdır. İşte bu cümle onların gelecekteki ortak hayallerinin de bir özeti gibi aslında. Ve o gece Tolgonay yüzünü toprağa dönüyor ve tüm kalbiyle, tüm içtenliğiyle bir dua ediyor. Sevdiği adamla mutlu bir hayat kurabilmek için toprak anadan yardım istiyor. Çünkü biliyor ki ayaklarının altındaki şey sadece bir arazi parçası değil. O adeta kaderini elinde tutan büyük bir güç. Sanki toprak ana bu duayı duymuş gibi. Çünkü şimdi o hayallerin bir bir gerçeğe dönüştüğü, o ailenin altın çağına, hayatlarının en parlak dönemine tanıklık edeceğiz. Her şey adım adım, tam da hayal ettikleri gibi ilerliyor. Önce kendi yuvalarını kuruyorlar, sonra o yuvayı 3 erkek evlatla şenlendiriyorlar. Kasım, Maysalbek ve Caynak. Ve sonra bir gün, köye ilk traktör geliyor. Bu, ilerlemenin, yeni bir çağın sembolü. Ve direksiyonunda kim var? Tabii ki Suvankul. O artık sadece bir çiftçi değil, yeni bir çağın kahramanı. Her şey mükemmel görünüyor. O anı bir hayal edin. Traktörün köye geldiği o gün Tolgonay'ın içi içine sığmıyor. O kadar gururlu ki traktörün üzerinde babalarının yanında dimdik duran 3 oğluna bakıyor ve o an sadece çocuklarını görmüyor. Ailesinin sarsılmaz gücünü, o parlak geleceği görüyor. Sanki 4 kardeş gibiler. Ve işte her şeyin alt üst olmasından hemen önceki o son an. O son mutlu, saf, neşeli an. Bir hasat bayramı düşünün. Tarlalar orakçıların kahkahalarıyla çınlıyor, arabaların tangırtısı, atların kişnemesi. Her yerde bir coşku, bir umut var. Bu aslında fırtınadan önceki o meşhur sessizlik. Ailenin ve bütün köyün yaşadığı son kaygısız an. Ve sonra o an geldi. O altın çağı, o güzel günleri aniden ve acımasızca bitiren o an. Savaş kapılarına dayandı. Sadece 2 kelime. Savaş çıktı. Atlı bir habercinin getirdiği bu haber, o neşeyle dolu hasat sahnesini ortadan ikiye bir bıçak gibi kesiyor. O an sadece o gün bitmiyor. Gelecek tüm günler kararıyor. Artık hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak. Ve savaş ailenin erkeklerini teker teker, birer birer almaya başlıyor.
Her gidiş Tolgonay'ın kalbinde daha büyük bir boşluk açıyor. Önce en büyükleri Kasım gidiyor. Ardından okulda olan Maysal Bek. Ve en sonunda hayat arkadaşı, can yoldaşı Suvankul. Suvankul giderken Tolganay'a dönüp son talimatlarını veriyor. Bundan sonra benim yerime ekip şefi sensin diyor. Buna hazırlıklı ol. Düşünebiliyor musunuz? Giderken arkasında sadece bir acı değil, devasa bir sorumluluk da bırakıyor. Tolganay artık sadece bir anne, bir eş değil. Bütün bir çiftliğin, bütün bir köyün lideri olmak zorunda. Ve şimdi hikayenin odağı değişiyor. Gidenlere değil, geride kalanlara. Onların belirsizlik ve acıyla dolu bitmek bilmeyen bekleyişine tanık oluyoruz. Umudun ve çaresizliğin nasıl iç içe geçtiğini göreceğiz. Her şeyi tetikleyen bir telgraf oluyor. Maysal Bek'in bir askeri trenle yakınlardan geçeceğini söylüyor telgraf. Hemen istasyona gidin. Sadece bir anlığına bile olsa oğullarını görme umudu. İşte bu umut Tolgonoy'u ve gelini Aliman'ı alıp o dondurucu kış gecesinde istasyonun yoluna düşürüyor. O gece bitmek bilmiyor. Gelen her trenle içleri umutla doluyor, koşturuyorlar ama tren durmadan geçip gidince o umut yerini kahredici bir hayal kırıklığına bırakıyor. Tekrar. Gece boyunca devam eden bu bekleyiş, umudun aslında ne kadar acımasız bir işkence olabileceğinin en canlı kanıtı haline geliyor. Oradaki yaşlı demiryolu işçisinin sözleri ise aslında bütün durumu özetliyor. Askeri trenler sürekli gelir gider diyor. Hangisinde olacağını bilemem. Anlıyorlar ki savaş devasa, ruhsuz, kişisel olmayan bir makine ve onlar bu dev makinenin içinde yutulmuş sevdiklerini adeta samanlıkta iğne arar gibi arıyorlar. Ve tam şafak sökerken uzakta farklı bir tren beliriyor. Bu tren diğerlerine benzemiyor. Vagonları yanmış delik deşik ve ölüm sessizliği içinde. Bir hayalet tren. İşte o an anlıyorlar. Uzaklardaki savaşın o korkunç yüzü, yanık kokusu, sessiz çığlıkları bu hayalet trenle birlikte onların istasyonuna, onların hayatının tam ortasına gelip duruyor. Ve işte hikaye bizi tam da bu noktada o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu sadece Tolganay'ın değil, geride kalan herkesin sorusu aslında. Peki, kahramanlar gittiğinde geriye anlatılacak ne kalır? Daha da önemlisi, geride kalanlar hayata nasıl devam eder, neye tutunur?